Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. Adem Efendimizin uyanışı gibi Hz. Havva anamızın uyanışından bahsedeceğiz. O bir sandukanın içindeydi, hatırlarsanız. Hz. Havva anamız uyanıyor şimdi, dünya hayatına merhaba demek üzere. Ve yaklaşık Hz. Adem Efendimiz'den 27 gün sonra, dünyaya gelişinden 27 gün sonra vuku buluyor. Erkeklerden daha aceleci olmaları, tabiri caizse belki bununla adlandırılabilir. Vücutları daha zayıf, daha kısa sürede acıkıyorlar. Daha kısa sürede, o gün tarihinden bahsediyorum. Bugünkü itibarla kadın erkek metabolizmasını karşılaştırıp bir kadının daha çabuk acıktığından bahsetmiyorum ama uzun bir yolculukta bir mesafe kat ederken insanoğlundan, kadınların özellikle insanoğlunda daha naif bir vücut ve yapıya sahip olmalarını da bu dünya hayatındaki karşılığı olarak görebiliyoruz. Hz. Havva anamız Cidde'nin güneybatısında Etiyopya bölgesinde ilk dünya hayatına başlayacak, varlığına gidecek. Neden Etiyopya'yı peki bugün Cidde diye ifade ediyoruz? Onu şöyle ibarelendirmek lazım. O kıtaların birbirine yapışık halde tek bir yapıda olduğunu daha önceki dersimizde ifade etmiştik. O şekliyle olduğu için bugünkü gördüğünüz Somali, Etiyopya, bu bölge daha sonra Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'ın Habeşistan'a olan hicret bölümünü de hatırlarsınız eğer ki, inşallah Seyir-i de oraya geldiğimizde o bölgeyi biraz daha detaylı anlatıyor olacağız. Bu bölge aslında bu kıtalar birbirinden ayrışmadan evvel bugünkü bu Orta Doğu coğrafyasının, Arap Yarımadası'nın oluşmamasından önceki süreçte birbirine oldukça yakın. Dolayısıyla bunun ciddi olarak adlandırılmasında tarihsel açıdan bir hata yok ama bugün de ilk insanlığın izlerinin özellikle Somali'de, Etiyopya'da bulunmuş olması, buralarda bugün gördüğümüz insanlarımızın cenazelerinin ya da işte fosil diye tabir ettikleri fosillerin bulunuyor olması şaşırtıcı değil. Sandukanın üzerine yapraklar kaplamıştı Hazreti Havva anamız. Bu 27 gün boyunca gelip giden hayvanlar oldukça sakin bir şekilde bu sandukanın etrafında gezinip duruyorlardı. Çünkü rahmet-i ilahi bu sanduka cennetten geldiği için oldukça pırıl pırıl ve mis kokularıyla hem civarındaki kötü vahşi hayvanların uzak durmasına, bir de çok korunaklı bir yerde Hazreti Havva anamız yeryüzünde konulmuş. Allah-u Zülcelal ikram eylemiş. Dolayısıyla bu noktada varlığı civarındaki de güzel kokulardan hoşlanan hayvanatın dikkatini çeker meziyettedir. Bu sandukanın bir özelliği. Tabi Hazreti Adem Efendimiz'de de var, bu cennetten gelmiş olmanın etkisiyle güzel kokular yayıyorsunuz. Sonradan ilk defa insanoğlu terliyor, acıkıyor vesaire, yemek yiyor. Sonrasında yaşanan şeyler bunlar. Hz. Havva anamız bu ilk uyanışıyla beraber hemen üzerindeki yaprakları üzerine örtme peşindeyken ilk yiyeceğini kendisine bir ceylan getiriyor. Ancak ceylanın ağzında ölmüş bir güvercin var. Bu ölmüş güvercini görünce Hz. Havva anamız bir an için irkiliyor. Hayır diyor kendi kendine, yemem ben bunu. Kendisine takdim ve ikram edildiği için, cennette de hep böyle ikramlara muhatap oldukları için, hani o ikramın parçası mıdır değil midir, henüz rüyadan uyandık mı uyanmadık mı, o arada mıyız derede miyiz tabiri caizse, bir şeyi yaşarken böyle bir şeyi karşılaşınca hayır diyor, yemem. Sonrasında Hz. Havva anamız yerinden doğruluyor, bir kuş yuvasından bakarken daldaki meyveleri görmeye başlıyor ve bu daldaki meyvelerden bugünkü tabirle hani en yakın hangi meyveye benzer derseniz hünnap diye Kur'an-ı Azimüşşan'da geçen en yakın ona benzer Arap kirazı olarak tabir edilir. Oldukça besleyici, oldukça vücut olan eksikliklerini tamamlar mahiyettedir. Tabi bu o zamanki çağda gördüğümüz bir meyve türü, daha farklı bugünkü tadı da lezzeti de. Ancak yerken bir anda ağlamaya başlıyor Hazreti Havva anamız. Çünkü ya Allah diyor ve feryadıyla hayvanları civarında toplayacakları bir feryat kopartıyor. Zira Hz. Havva anamızın orada ağzındaki acılığı aldığı anda hissettiği duygu
Allah-u Zülcelal'in merhamet-i ilahiyesinden uzaklaşması söz konusu. Bütün o lezzetleri hatırlayarak lezzet talebiyle değil de lezzetleri kendisine ikram etmiş olanın hatırası söz konusu. Dolayısıyla bu hatıra canlanınca bir anda kendi bünyesinde Allah-u Zülcelal'e hatırına getirip onu talep ediyor ve onu yeniden niyaz etmeye başlıyor. Bu esnada hemen bu hayvanatın bölgesinde biliyorsunuz normalde hayvanlar birbirini yerler ederler. Ortada da neler kalır? Bunların artıkları. Bir hayvan ölüsünü görüyor o civarda. O hayvan ölüsü de yine bir kurt veya bir kurda benzer canlı diyelim. Çünkü tam henüz kurdu görebileceğimiz bir çağda değiliz. Buna benzer bir hayvanın ölüsünü görüyor. Bu ölüsün üzerinde bir deri var. Bu derinin üzerindekileri taşla temizliyor. Kendisine ihtiyaç haline getiriyor. Ve bu deri parçasından uzunca kendisine yetecek bir şekilde saracak hale geliyor. Şimdi tabii ki sadece yemek yerek orada kalması mevzu değil. Hazreti Adem Efendimiz'i yeniden buluşabilme ihtimalini düşünüyor Hazreti Havva Anamız. Çünkü Cebrail Aleyhisselam cennette kendisine yeryüzünde onun evlatlarının olacağını, onun yeryüzünde bir imtihan üzerine gittiğini, üzülmemesi gerektiğini beyan etmişti ya. O beyanat üzerine Hazreti Havva Anamız bir yürüyüşün gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyor. Önünde sürekli etrafında dolaşan ceylansa Hazreti Havva Anamıza tabiri caizse bir şey anlatır mahiyette. Onu takip etmesi gerektiğini ifade edercesine Hazreti Havva Anamızı bir yerden bir yere meylettirme duygusuyla onun önünde yürümeye başlıyor. Dolayısıyla Hazreti Havva Anamız Hazreti Adem Efendimiz'le buluşabileceği yol güzergahı üzerinde bir ceylanı takip ederek yola çıkacak. Ve bu yolculuğu esnasında da civarında var olan o bütün hayvanatı görecek. Ancak buradaki ceylanda bir hikmet var. Hz. Allah Zülcelal ikram sahibi. Hz. Havva Anamıza bir ceylanı takdir ediyor oluyor oluşu. Tarih boyunca ceylanlar kadar yeryüzünde güvenlikli hareket eden başka bir canlı türü göremezsiniz. Yani civardaki bütün tehlikeleri sezimleyen, böcektir, yılandır, bir savaşçı, bir vahşi hayvandır. Bunların her birisinin sezgisel olarak hisseden, vücudundaki özellikle o zarif kulaklarıyla hissediyor olması onun çok daha kolay hareket etmesini sağlıyor. Dolayısıyla Hz. Adem Efendimiz'e, Hz. Havva Anamıza özellikle Mikail Aleyhisselam'ın görevlendirmiş olduğu bir ceylan Hz. Havva Anamızın Hz. Adem Efendimiz'i bulabileceği yolculuğa götürüyor. Çünkü Hz. Adem Efendimiz'in bir yön duygusu söz konusu olacak. Bir emri ilahi hasıl olacak. Nasıl gidilmesi gerektiğini tabiri caizse soruyor ve sorguluyor olacak. Çünkü onda bir bilgi var. Küllü ismuhu, bütün isimleri, bütün hakikatleri biliyor olması. Ancak Hz. Havva Anamızda bu bilgi yok. Dolayısıyla onun bir şeyi takip ediyor olması lazım. O takip ettiğiyle beraber Hz. Adem Efendimiz'e ulaşabiliyor olması lazım. Hz. Havva Anamıza ceylanın hem çok kolay bir yoldan hem de onu çok hızlı bir şekilde götürüyor olması bu buluşmanın daha kısa bir sürede gerçekleşmesine vesile olmuştur efendim. Ki Hz. Adem Efendimizin yürüyüşünde de bu maddeyi daha rahat bir şekilde ifade edeceğiz. Yaklaşık 36 günlük bir yürüyüşten bahsediyoruz. Hz. Adem Efendimiz yaklaşık 40 günde ulaşmışlar. Hz. Havva Anamız ise 36 gün gibi bir sürede ulaşmışlar. Dolayısıyla Hz. Havva Anamız da Mekke-i Mükerreme'de Arafat'a çok daha yakın bir süreçteler. Arafat Meydanı zaten ceylanların oldukça fazla olduğu bir bölgeydi o tarihte. Dolayısıyla onların buluşacağı yere ceylanların eliyle gidiyor oluşu bir biyoloji açısından da bakıldığında ekolojik olarak ceylanların belli mevsimlerde bir araya geliyor olmalarıyla da rahatça izah edilebilir ki bugün de Afrika çöllerinde bu ceylanların varlığı görülmektedir. Bu yürüyüş bir rüya olan dünya hayatını başlatıyor olacak. Neden bir rüyadır? Onu Hz. Adem Efendimizin karşılaştığı şeylerle, karşılaştığı canlılarla ifade etmeye çalışacağız. Allah nasip ederse o da yarın efendim. Şimdilik kalın sağlıcakla.